Merhabalar, bugün kırmızı et sektörüyle devam etmek istiyorum. Ülkemizde son günlerde sıkça haberlerde yerini alan kırmızı et sektörünü Avrupa ölçeğinde incelemek istiyorum. Özellikle son dönemlerde Covid sonrasında kırmızı et sektörü Avrupa Birliği'nde nasıl bir dönüşüm geçildi? Üretim yapısında herhangi bir değişime neden oldu mu? Tüketici fiyatlarında peki nasıl bir değişim oldu? Bunların hepsini aktaracağım bir konuşma olacak. Konu hayvan yetiştiriciliğinden üretici birliklerine, tarıma dayalı sanayiden pazarlamaya kadar aslında arz zincirinin bütün bileşenlerini ilgilendirmektedir. Dünya genelinde sığır ve dana eti fiyatları başta arz ve talep olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenerek değişiklik göstermektedir. Bu faktörlerden bazıları doğası gereği daha yerel olabilmekte ve çiftlik, mezbahane, işleme ve sevkiyat yeri arasındaki nakliye maliyetleri veya işleme kapasitesiyle ilgili sorunlar gibi lojistik ve tedarik zinciri sorunlarını da içerebilmektedir. İlk grafiğimiz bize kişi başı sığır ve dana eti tüketimini vermektedir. Avrupa Birliği ortalaması 10,9 kilogram olup kişi başı et tüketimi en yüksek olan ülke 29 kilogram ile İrlanda olurken en düşük tüketim ise 2 kilogram ile Macaristan'da gerçekleşmiştir. İkinci grafiğimiz kişi başı koyun ve keçi eti tüketimini bize vermektedir. Avrupa Birliği ortalaması 1,7 kilogram olup kişi başı koyun ve keçi et tüketimi en yüksek olan ülke 9 kilogram ile Yunanistan olurken en düşük tüketim ise neredeyse hiç tüketimin olmadığı Polonya ve Çekya gibi ülkeler olmuştur. Bu grafik ise kişi başı kanatlı eti tüketimini bize vermektedir. Avrupa Birliği ortalaması 22,2 kilogram olup kişi başı kanatlı eti tüketimi en yüksek olan ülke 44 kilogram ile Kıbrıs olurken en düşük tüketim ise 13 kilogram ile Belçika olmuştur. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasının amaçlarından birisi kendine yeten bir kıta oluşturmaktı. Bu grafikte sığır ve dana eti, koyun ve keçi eti, kanatlı eti ve domuz etinin toplamını veren bir grafik. Kendine yeten ülkeler arasında Danimarka'yı, Belçika'yı ve Hollanda'yı görmekteyken Yunanistan, Malta ve Slovakya gibi ülkeler ise kendine yeter durumlulukta en düşük oranlara sahip ülkelerdir. Şimdi ürünler bazında ilerleyerek sığır ve dana eti kendine yeterlilik durumunu gösteren bu grafikte Polonya'nın %323'lük bir oranda yeterlilik oranının olduğunu görüyoruz. Yani en yüksek oran ülke. Polonya'yı %305 ile İrlanda'nın takip ettiğini görmekteyiz. Kendine yeterlilik düzeyi en düşük ülkeler kim dersek burada da Malta ve Yunanistan başı çekmekte. İlgili ülkelerin kendine yeterlilik oranları ise sırasıyla %14 ve %29'dur. Bu grafik bize yıllar itibariyle kesimi yapılan et üretimini vermektedir. 2013 yılında ciddi bir düşüş yaşandı. Daha sonra 2018 yılına kadar bir artış gerçekleştiği, sonrasında ise günümüze kadar tekrar düşüşe geçtiğini bize göstermektedir. Bu haritada da yine kesimi yapılan hayvansal üretimle ilgili ülkelerin mevcut durumunu bize göstermekte. Bu grafik bize tüm etleri içerecek şekilde kesimi yapılan et üretimi ile ilgili
ve net et üretimini vermektedir. En fazla üretimin domuz etinde olduğunu bize göstermekte. Bu grafik sığır ve dana etinin yıllar içerisindeki üretimini göstermektedir. Görüleceği gibi 2014 sonrası sürekli bir artış yaşanmış. 2021 sonrasında üretimde sert bir düşüş gerçekleşmiştir. Üretim istatistiklerini verdikten sonra şimdi küresel düzeyde sığır etinin ölü ağırlık fiyatlarına bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta fiyatlarda son yıl bir artış yaşandığı görülürken Brezilya, İrlanda ve Avustralya'da ise son aylarda diyelim fiyatlarda artış yerine bir düşüş gerçekleşmiştir. Bir önceki grafikte yaptığımız yorumu aynen burada da canlı ağırlık fiyatları için söyleyebiliriz. Bu grafik bize Birleşik Krallık'taki 2020-2024 yıllar arasındaki standart dana eti fiyatlarının market fiyatlarını vermektedir. Görüleceği gibi 2000 yılında kilogram fiyatı 4 pound iken 2021'in son çeyreğinde 3 pound'a kadar indiği görülmekte ve 2024'ün ilk çeyreğinde ise 5 pound'a kadar çıktığı görülmektedir. Et fiyatlarına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Özellikle girdi fiyatlarında yaşanan değişimi incelediğimizde bu grafikte görüleceği gibi arpa ve buğday samanı 2023 yılının Temmuz ayından itibaren yükselişe geçmiştir. Bu grafikte de kuru ot fiyatları bize verilmektedir. Düşük düzeyli bir artış yaşandığını bize göstermektedir. Çiftçilerin en büyük girdi kalemlerinden birisi olan mazotta durum ne diye bakacak olduğumuzda 2022 Mayıs ayında zirveye çıkan fiyatlar sonraki takip eden dönemlerde sürekli bir düşüşe geçmiştir. Bu grafikte mazot fiyatlarındaki yıllık değişimi bize vermektedir. 2021-2023 yılları arasında bir sürekli artış gözlemlenmektedir. Birleşik Krallık'la gübre fiyatlarını gösteren bu grafikte görüleceği gibi 2022 yılının Eylül ayından itibaren bir düşüş yaşanmıştır gübre fiyatlarında. Benzer şekilde Birleşik Krallık'ta gübre fiyatlarının iç piyasa ve ithal edilen gübre fiyatlarındaki değişimi gösteren bu tabloda yıllık düzeyde gübre fiyatlarında önemli bir azalış olduğunu vermektedir. Son olarak bu şekilde yıllık bazda girdi fiyatlarındaki değişim verilmektedir. Birleşik Krallık'ta Ocak 2024'te bir önceki yıla göre mazotta %20 azalış, yemde %26 azalış ve gübrede ise bir önceki yıla göre %49 azalış yaşandığı görülmektedir.